tarihin en büyük sırlarından biri şu an tam karşınızda duruyor. Bir şehir düşünün. Bir zamanlar 100 binden fazla insanın nefes aldığı, ipek kumaşların altınlarla takas edildiği, kralların sahip olmak için birbirinin kanını döktüğü bir yeryüzü cenneti. Ona dünya şehri veya binbir kiliseli metropol derlerdi. Burası ani. Peki, ne oldu da bu görkemli şehir bir gecede mezarlığa dönüştü? Sanki görünmez bir el, gerçekliğin fişini bir anda çekmiş gibi. Kapılar kilitlenmemiş, ocaklarda yemekler yarım kalmış, değerli eşyalar masaların üzerinde öylece bırakılmış. Bugün Ani'nin sadece yıkılan taşlarını değil, tarihten silinmiş o korkunç deneyi, yerin 7 kat altındaki devasa labirentleri ve İpek yolunun o meşhur kan donduran lanetini konuşacağız. Ani, bugün Türkiye-Ermenistan sınırında Arpaçay'ın sarp kayalıkları üzerine tünemiş, sessizliğe gömülmüş bir taş yığını gibi görünebilir. Ancak 10. yüzyılda burası Orta Çağ dünyasının New York'u, hatta Silikon Vadisi'ydi. Bagratlı Krallığı'nın başkenti olduğunda nüfusu Londra ve Paris'in toplamından daha fazlaydı. Ancak asıl gizem nüfusta değil, mimaride saklıydı. Buradaki yapılar o dönem için imkansız denilecek bir mühendislikle inşa edilmişti. Bazı sanat tarihçileri Avrupa'yı kasıp kavuran gotik tarzın aslında Paris'ten değil, yüzyıllar önce Ani'deki bu taş ustalarının ellerinden çıktığını iddia eder. Dev katedrallerin kubbe tasarımları, devasa surların mukavemeti ve her biri birer matematik harikası olan camiler. Peki, bu kadar ileri bir medeniyet nasıl olur da bir hayalet şehre dönüşür? Ticaret yollarının değişmesi Ani'nin sonunu getirdi derler. Ama bu sadece madalyonun görünen yüzü. Yerel efsanelerde dilden dile dolaşan ama resmi kayıtlarda asla rastlayamayacağınız kara kervanlar hikayesi çok daha ürkütücüdür. İpek yolu sadece baharat ve değerli taşlar taşımazdı. Bu yol kadim uygarlıkların yasaklı bilgilerini, mühürlenmiş büyülerini ve bazen de bu dünyaya ait olmayan nesneleri bir uçtan bir uca ulaştırırdı. Anlatılanlara göre 13. yüzyılın başlarında üzerinde hiçbir bayrak taşımayan kapkaranlık bir kervan Ani kapılarına dayandı. Bu kervan şehre mal satmaya gelmemişti. Onlar şehrin en derin tünellerinde saklanacak olan kadim bir mührü getirmişlerdi. Bazı ezoterik kaynaklar Ani'nin zenginliğinin tesadüf olmadığını, şehrin altına kurulan devasa su kanalları ve labirent sisteminin aslında İpek yolundan geçen enerjiyi emmek için tasarlanmış devasa bir enerji tuzağı olduğunu söyler. Ancak getirilen o son mühürle birlikte bu enerji ağı kontrolden çıktı. Şehir artık sakinlerini beslemek yerine onları tüketmeye başlamıştı. Biz bugün sadece Ani'nin yer üstündeki yıkıntılarını görüyoruz. Oysa ayaklarımızın altında yer üstündeki ihtişamla yarışacak kadar kompleks ve devasa bir yeraltı dünyası uzanıyor. 800'den fazla mağara, birbiriyle bağlantılı binlerce metrelik tüneller, yeraltı kiliseleri ve hatta gün ışığı görmeyen devasa zindanlar. Neden bir halk yerin üstündeki o muazzam sarayları terk edip zifiri karanlığa, yerin altına çekilmek ister? Bu sadece bir korunma içgüdüsü müydü? Yoksa bir ritüelin parçası mı? 1915'lerde yapılan kazılarda bazı mağara duvarlarında modern bilimin henüz tanımlayamadığı garip geometrik semboller bulundu. En dikkat çekeni ise ne Hristiyanlığa ne de İslam'a ait olan, etrafından ışık hüzmeleri çıkan tek bir göz ve iç içe geçmiş 12 çark sembolüydü. Bazı araştırmacılar bu sembollerin göklerin anahtarı denilen yasaklı bir frekans el yazmasını temsil ettiğine inanıyor. Tarih kitaplarını açtığınızda 1319 yılı için Ani'yi yıkan büyük deprem ifadesini görürsünüz. Evet, yer sarsıldı, binalar çöktü. Ama garip olan şu, depremin merkez üssü Ani olmasına rağmen çevredeki diğer yerleşim birimlerinde böyle bir yıkım rapor edilmemişti. Sanki deprem sadece bu şehrin sınırları içinde gerçekleşmişti. Arkeologların bulguları çok daha tüyler ürpertici. Şehirde bulunan iskeletlerin büyük bir kısmında travmatik bir sarsıntı izi yok. Yani bu insanlar üzerlerine tavan çöktüğü için ölmemişlerdi. Birçoğu sanki oldukları yere yığılıp kalmış gibiydi. Bazı aykırı fizikçiler
1319'da yaşananın doğal bir fay hattı kırılması değil, yerin 7 kat altında gerçekleştirilen bir frekans deneyi sonucu oluşan boyutlar arası bir çöküş olduğunu iddia ediyor. Şehrin altındaki o devasa rezonans odaları yanlış bir frekansla tetiklenmiş ve ani sakinlerini fiziksel olarak bu dünyadan silip atmıştı. O gece sarsılan sadece taşlar değil, zamanın ve mekanın ta kendisiydi. Ani Katedrali'ne girdiğinizde dikkatinizi ilk çeken şey devasa kubbesi ve taşların dizilişindeki o kusursuz simetridir. Şehirdeki taş ustaları sesin taşın içinde nasıl hareket ettiğini biliyorlardı. Katedralin ortasında durup belirli bir tonda ses çıkardığınızda bu sesin tüm şehirdeki diğer 1000 yapıda yankılanabileceği bir akustik ağ kurulmuştu. 1001 binadan aynı anda yükselen sesler yerin altındaki bazalt kayaları belirli bir frekansta titreterek bir enerji alanı oluşturuyordu. Peki bu enerji ne için kullanılıyordu? Bir savunma silahı mı? Yoksa başka bir boyuta açılan bir kapı mı? 1319'da bu devasa akustik makine kapasitesinin üzerinde zorlandı ve şehri bir enerji vakumu gibi içine çekti. Selçuklu orduları 1064 yılında Ani'yi fethettiğinde karşılarında dünyanın en büyük surlarını buldular. Ancak şehre girdiklerinde fethettikleri şeyin bir şehirden çok bir ruh olduğunu fark ettiler. Selçuklu kroniklerinde askerlerin şehirde kalmaktan korktukları, geceleri boş sokaklarda dolaşan ışık hüzmeleri ve insan sesine benzemeyen fısıltılar duydukları yazar. Hatta Sultan Alparslan'ın ordusundaki bazı komutanların şehrin yeraltı tünellerine girdikten sonra bir daha asla dışarı çıkamadıkları, çıkanların ise akli dengesini yitirdiği rivayet edilir. Selçuklular şehri imar etmek için çok uğraştılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Ani onları dışarı itiyordu. Sanki şehir sakinlerini seçiyordu ve bu yeni misafirleri asla kabul etmiyordu. Bu yüzden Ani savaşlarla değil, içinde barındırdığı o açıklanamaz huzursuzlukla yavaş yavaş terk edildi. Gizem burada bitmiyor. 20. yüzyıla geldiğimizde Ani artık sadece bir harabe değil, bir istihbarat savaşı alanıydı. 1950'li yıllarda Soğuk Savaş'ın en karanlık döneminde Sovyetler Birliği'nin Ani sınırında çok gizli bir operasyon yürüttüğü iddia ediliyor. Proje Sınır Ötesi adıyla anılan bu operasyonun amacı harabelerin altındaki manyetik anomaliyi incelemekti. O dönemde bölgede yaşayan köylüler gece yarıları harabelerin üzerinden yükselen garip mor ışıklar gördüklerini ve yerin altından gelen devasa bir makine çalışıyormuş gibi hissettiren o boğuk uğultuyu duyduklarını anlattılar. Sovyet bilim insanlarının yeraltı tünellerindeki o meşhur gümüş kapıyı bulmaya çalıştıkları ve orada 1000 yıl önce yarım kalan deneyi tamamlamak istedikleri söyleniyor. Bugün bile Ani'nin bazı bölgelerine girişin neden kısıtlı olduğu veya neden hala askeri bölge statüsünde korunduğu bu gizli tarihin bir parçası olabilir mi? Bölgedeki bekçiler ve gece konaklayan araştırmacılar pusulaların aniden sapıttığını, dijital kameraların sebepsiz yere kapandığını ve pillerin saniyeler içinde boşaldığını sık sık rapor ediyor. Bilim dünyası bunu yüksek demir yatakları ile açıklamaya çalışsa da oradaki varlık hissini hiçbir bilimsel veri açıklayamıyor. Ani sadece terk edilmiş bir şehir değil. O zamanın ve mekanın büküldüğü, insanlığın henüz hazır olmadığı bir bilginin mezarlığıdır. Ani'nin binlerce sakini o korkunç gecede gerçekten nereye gitti? Eğer bu gizemli yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, tarihin bu karanlık sayfalarını daha fazla insana ulaştırmak için paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.